Oh, maşallah. Mal az oldu. Kuzu hiç ıslığa gelmez. Bir ıslandım mı? Dükkana yiyeyim değil mi? Yemeğe hiç tabi budur ona. Difte yaptım. Tamam, yesinler. Hiçbir şey olmaz. İsterse taş. Maşallah ge bunu okumuş. Ahmet dedin ya. Ha, tabii. Dükkana yiyeyim değil mi? Yemeğe hiç tabi budur ona. İn düdüş tunun. Ahmet yer. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Halil Badı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Canbeli, Konya Canbeli Bulduk köyüne geldik. Recep Küçük Yıldız abimin yanına geldik. Daha önce de bir videosu vardı. Burada neler yaptığını, ne işlerle uğraştığını kendisine soracağız. O da bize cevap verecek. Hiç lafı uzatmadan direkt biz videomuza geçelim. Selamünaleyküm Recep abi. Aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyisin? Eyvallah. Şöyle bir hem seni tanıyalım, hem Bulduk köyünde nelerle uğraştığını bir anlat bize. Evet. Şöyle bir seni dinleyelim. Ben Recep Küçük Yıldız. Evet. Bulduk'tan. Ben çiftçilik yapıyorum. Evet. Çiftçilik yapıyorum, hayvancılık yapıyorum. Genelde benim ihtisas alanım hayvan yani. Hayvanı seviyorum. Evet. Çobanlığı seviyorum. Evet. Bunlar bizim kedilerimiz. Evet, onların görüntüsünü aldık. İki tanesi yok dedin, bir tanesi geldi. Bir tanesi geldi. Aha, kırmızı. Diğeri de orada, ondan korkuyor. Ha. Bunlar da kışın köyde kimse olmadığı için mecburen bakıyoruz. Onları doyuruyoruz. Ya sevap alıyorsun. Evet, onları doyuruyoruz. Peki almak isteyenler olursa verir misin? Veririz. Çok güzel. Ele geliyorlar değil mi? Alışkınlar canım. Ha. Alışkınlar yani. Bize alışkınlar. Ama güzel kediler ha. Burası da benim amcaoğlunun evi. Gerçi bura hep Küçük Yıldız aşağı yukarı. Öyle mi bu mahalle? Mahalle. Şimdi elinde ne iş var Recep Benim abi? elimde biraz koyun vardı. Sattım, şu anda 50 koyun var. Evet. Onlarla uğraşıyorum. Alım satım yapıyorsun. Alım satım yapıyorum. Benim işim alım satım yani. Evet. Peki bu 50 koyun yani baştan beri senin kapı malı mı yoksa? Yok, ben alıp satıyorum. Ha, Benim satabilirsin de yani. Satıyorum zaten. Yani kapına gelen mal senin malındır. Evet. Başkasından almış da. Bazıları öyle takıntılı oluyor. Mesela ben çok gördüm. Adamın kapıda yetişmeyen malı var. Atadan dededen kalma ırkı. Dışarıdan getiren koyunların bir tanesini onların içine katmaz. Yok, bizde Kuzuları da katmaz. O ayrı yetişir, ayrı büyür. Kuzularını, erkeklerini ayrı alıp indirirler. Niye öyle yapıyorlarsa diğerleri ayrı. onları bilmiyorum da bizde de vardı zamanla. Şimdi ben alım satımı girdiğim için benim için fark etmez. Hepsi benim malım. Yani işte ben de diyorum Alıyorum, kapına satıyorum. geldi mi hep senin malın. Tabii, tabii. Bu kediler bile mesela burada bunlara bakıyorsan tabii kimin oldukları belli değil. Sen diyorsun sokakta kalmışlar ben besliyorum. Onların küçükleri biz büyüttük şunları. Ha öyle mi? Onlar 4 taneydi, 2 tane köpek yedi. Bir de siyah var onun arkadaşı. Diğerleri de sokaktan geliyor çünkü kimse yok köyde. Mecbur biz doyuruyoruz. Ha bunlar köpek gibi değil ha. Bu kedilerin hepsini vuruyor işte. Hepsi kaçtı bak. Bu Bu biraz daha güçlü. agresif yani. Evet güçlü. De. Kediler köpekler gibi değil. Köpeklere bir ay üst üste ekmek ver. Hepsi uyuz olurlar. Evet. Kediler bak siz bunlara ilaç yapıyor musunuz? Yok. Yok, kedilere de biz ekmek vermeyiz. Bugün verdik. Öyle Ben mi? yem alıyorum dükkandan. Ha o yüzden böyle kumaş gibi olmuşlar. Kumaş gibi. Bugün yemi bitti. Ha. Ben sabah gidecektim. O da vaktim olmadı. Biz yem veriyoruz. Normal marketten alıyoruz yemi. Yani mama. Mama. Evet. Veriyoruz. Günde 2 sefer veriyoruz. O yüzden böyle kumaş gibi olmuşlar. Bunlar Hele bu bebelerim bak hep ufak oldu ama nasıl yetişmişler. evet. Evin önünde saman da var. Samanın içine giriyorlar gece. Orada yatıyorlar. Üşümüyorlar yani. Bunlar tertemiz içeri girse ne olacak bunlardan Yok, baksana. biri giriyor. He. Kırmızı giriyor. Kumaş gibiler. Onu göstereyim sana. Bu bizim, bu benim dayım. Dayı. Piş, 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 piş.
Bu içeri giriyor yani. Bu evcil yani. Ha, bu baştan beri sizde. Diğer ikisini de biz büyüttük. Onlar da girebilir ama daha korkuyorlar. Yalnız bu korkmaz. Bu hayvanın içine de giriyor. Koyun içine de giriyor. Öyle mi? Evet. Tabii orada fare yakalar. Fare de yakalıyorsa da koyun da alışmış buna. Mesela biz bazen diyoruz ya kedileri doymayın, gitsin fare yakalasın. Evet. Öyle bir dünya yok. Ne kadar tok olursa olsun Yakalar ya, görevi o yani. görevi o. Yani fareyi gördü mü öldürür. Evet. Senin de amacın fare öldürmek değil mi? O öldürür, o görevini yapar. Bazıları diyor doyurmayın diyor, gitsin avlansın diyor. Ama ben yemi hazırladım. Koyunu bırakayım. Tamam, koyunu bırak, yemi de hazırlamışsın. İçeride bizim kuzulu koyun var. Onu da ayrı yem veririz. Tamam. Şuradan ben onların da yemini getireyim. Sen... Çizmelerimi giymeme gerek var mı? Valla sana şey vereyim mi? Yok, gerek yok ya. Neyse ben dikkat ederim. Dışarıda dur. Oh, maşallah koyun da etliymiş ha. Maşallah sen bunları nereden aldın? Bunlar güzelmiş ha. Ya koyun güzel. Aa, Güzel. çok maşallah. Hazırlayayım kanu. Bu memez yiyor Matis. Ana kumeran da bana gizle bırak. Ben koyun etli oldu mu gözüme alamıyorum işte. Şimdi koyunu çek. Koyun Ben et, bunların yemlerini hazırlayayım. koyun etli oldu mu işte. Yemlerini hazırlayayım. Maşallah maşallah maşallah. İçeri dolu o tarla kuşu. Tam sade Ahmet yerdi. Tam sade. Tüske avro. Onlar da Tüske şimdi avro şunu operadığın için. hem dün çiski avro. Onlar şimdi buradaki deneyi de topluyorlardı. Zaten onu topluyorlar. Yerdeki koyunların önünde de yer. Yem artıklarını evin önüne atıyoruz. Onu da toplarlar. Topluyorlar. Bunlar da kuzulu koyun. Onların yemini. Maşallah arkadaşlar bereketli olsun diyelim. Maşallah diyelim. Koçak alo bu ne? Kuzuların bir kısmı da bayağı büyükmüş ha. Yem de kuvvetli. Biraz saman, yaş küspe, yani pancar küspesi, mısır, arpa. Vallahi güzel. Koyun bunu yedi mi dellenir vallahi. Değil mi? Koyun bunu yedi mi dellenir. Kaç koyun bu havuzu yiyecek? Burası 11 koyun. Oho. 13 kuzusu var. Kuzular da yiyor mu? Gerçi o büyükler yer. Tabii yiyorlar. Yani aşağı yukarı hepsi yiyor. Çünkü kuzuların büyük. Yiyor da küçükler de yemeye başladı. Arkadaşlar Recep abiyle sonra içeriye geçeceğiz. Recep abi konuşkan bir insan. Bize biraz hayatından bahsedecek, eskilerden bahsedecek. Güzel bir muhabbet edeceğiz. Onu dün zaten konuştuk. Bu nerenin koyunu bu kadar kaçak ya? Ya bunları bir yayladan aldık. Bunlar böyle korkuyor, acayip de korkuyor. Şöyle böyle değil. Yani bunlar ayağını kırar, bunlar kuzuları Böyle bir ezerler. şey olmaz. Sen bu şey kokusu var ya, senin kokunu aldılar. Genelde benden korkmazlar yani. Doğru, yabancı biri geldi, karabalık oldu mu? Bak, yadırgalı. Bak hepsi öbür tarafa geçti. Dedik bir çekelim kuzuluk koyun da etti mi değil mi diye. Onlar da etti, onlar da etti. Zaten kuzular kendini kurtarmış. Koyunlar da hala eti bu şekilse olay bitmiştir. Evet. Dedim Recep abi koyun ne kadar güçlü doğurduğu zaman ne kadar güçlü olursa o kadar kuzusuna sarkıntılık yapıyor. Kuzusuna daha iyi sahip çıkıyor, daha hızlı kaldırıyor. Eskiden biz derdik bu omiyet doğru yani sütü az. O koyunlar en çok kuzuyu kaldıran da o. Evet. Çünkü etli ya. Evet.
Etli. Zaten Etli olunca kuzular iyi olur. Bak. o tür koyunlar da Kuzulara bir etli bak. oluyor. Evet. Yani hemen kaldırıyorlar. O ikizler biraz düşük de ama geneli iyi yani. Yani doğurmadan bir ay önce İyi vereceksin, 2 ay, 2 ay. Eğer bayım senin bu koyun gibi etliyse bir ay yeter. Evet. Ama senin bu koyun gibi değilse dediğin gibi. Verdiğin zaman senin bu koyun gibi olacak ki doğuracak. Tabii. O zaman Şu memeyi korkmuyorsun. tam salıyor o zaman. Evet. İyi doyuruyor. Tabii çok da etli koyunun doğurması da risk ha. O da Tabii iyi. çok aşırı et oldu. Ha, o besi gibi oldu mu o da risk. Evet. Hem kızgınlık döneminde çiftleşmesi riskli Evet. hem de Doğurması. doğururken risk. Normal yani. Evet Normal olacak. yani adı üstünde yaylım hayvan. Çok öyle besi gibi etli olmayacak. Tabii tabii. Çok etli oldu mu kısır da kalabilir. Ufaklar da yiyor. Yani He? ufaklar da artık yiyor bak. Peki bu kuzulara karma aşısı yaptın mı? Yaptım. Yem aşısı değil mi? Yaptım. Karmayı da yaptım. Yeldif de yaptım. Tamam yesinler hiçbir şey olmaz. İşte de taş yesinler. Altı da kuru güzel. Altı Koyunun kuru, altı bizim kuruymuş. manzara kuru. He. Mal az oldu. Kuzu hiç ıslığa gelmez. Hı hı. Bir ıslandı mı kötüye gider. Evet. Kuzu hiç ıslanmaya gelmez. Gel çıkalım kalın. Çıkalım eskiden işte bak en sağlıklı kuzu ahırları işte bunlar. En sağlıklı. O kerpici yalıyor işte. Evet. Bu kerpiçi yaladığı zaman bundan vitamin alıyor. Geçen gün bir konudan bahsettik dedik kuzular toprak yedi mi felç olur falan. İşte ben bunu da anlattım. Şimdi birebir onu burada tekrar bir anlatalım. Hani biz diyoruz ya kerpiçi yaladım bak bu arkadaşlar bu kaya tuzu gibidir. Bunu yalar. Bunu alıp böyle toprak gibi yem gibi yemez. Bak bu vitaminli. Bu güzel. Ama o farenin çıkardığı yem gibi dışarıda o köstebek. Evet. Onu alıp böyle ağzının dolusuyla yerse onunla ölüyor. Öyle Ama bununla ölmüyor. Bununla annesinin yününü yemez. Yerdeki gübresini yemez. Bunu yaladığı zaman bütün vitamini sanki buradan alıyor. Veya bununla oyalanıyor. Evet. Bunları yemiyor. İşte en sağlıklı duvar bu duvarlar kuzular için. Evet. Hatta Sadece o duvar kerpiç. Diğerleri taş. evet bunlar güzel. Ya şimdi mesela birazdan istersen deneyelim. Kapının önüne çıkalım. Bunlar gelir. Gelir şurada yalar. Ha, bunlar. Canım, gelirler. Ya bugün Zaten bir iki kere de yalamışlarsa artık hep. Çünkü baksana zaten yiye yalaya bitirmişler. duvarı yere Evet. Hadi bir dışarı çıkalım. çıkalım kalın. Güzelmiş. Bunlar da doğuracak. Peki şimdi bir fiyat gelirse üstüne güzel bir fiyat gelirse üstüne satarsın. Ya Müşteri çok günlerde mi? reçberlik budur işte. Müşteri var bugünlerde. Bahar abi. Sizlere reçber diyorlar değil mi? Ne yani? Yani bizde böyle işler yapan derler reçberler gelmiş reçber. Ya koyunculuk için koyuncu derler de. Tabi bizde tarlada olduğu için reçber diyorlar evet. Sen bir de alım satım da yapıyorsun. Yani Yok, bizim için alım satımlar için kaç tane laf var. öyle mi? Yani çok yani hangisini desen. Tüccar var. Tüccar var. Mal alanlar var. Mal satın alanlar var. Evet. Kimisi kendine esnaf diyor alıp satanlar. Esnaf başka bir şey. Bizim doğuda cambaz derler. Buraya da var, burada da cambaz diyenler var. Cambaz at alım satımcılarına Yok, demiyorlar mal mı? alıp satımı. Cambaz da derler. Yani genelde doğullar kullanır. Yani çok yer kullanır onu. Cambaz bir de kurnaz insanlara derler. O at Yok, alım satım. zaten Ben hep atlarda gördüm cambaz. Cambaz kelimesi şu, yani cambaz bu alım satımcılar mal alıyor ya, kandırıyor sanki. Ona cambaz derler. Çelikçi kim? Çelikçi de aynı. Aynı buna çelikçiler derler. Ona biz çelikçi diyoruz. Cambazları biz farklı. Yok. Neyse buradan arkadaşlar bizi de bilgilendirsinler. Yanlış olmasın. Evet. Vardır içinde doğulu bir sürü takipçimiz var. Doğulu vardır. Yazsınlar Bunlar genelde oraya. onu kullanırlar yani. Evet. Cambaz kimlere deniliyor? Reçber kimlere deniliyor? Çelikçi kimlere deniliyor? Evet. Reçber tarla ekim dikimi yapan insanlara denir reçber. Bizim burada. Evet. Yani evet. biz öyle biliyoruz. Bence de öyle. Biz de öyle biliyoruz reçber. İşte hayvancılık yapana da koyuncu derler.
İşte alım satımcılar oluyor. Onlara da tüccar. Onlara da tüccar diyorlar. Evet. Kimi tüccar diyor. Genelde biz kendimize tüccar diyoruz da ama başka şeyler de söylüyor. Çelikçi de diyorlar. Evet. Böyle oluyor yani kelime belki bölgede değişiyor bilmiyorum Değişir, da. değişir. Koyunlar çok güzel maşallah. Koyunlar güzel. Etleri de güzel. Bu koyunları satmak istedikleri zaman numaranı bir söyle. 0535 590 4402. Eğer mal satmak istiyorlarsa da seni ararlar. Tabii. Almak istiyorlarsa da seni ararlar. Tabii aynen doğru. Biz geçen sene senin videonu tam Kurban Bayramı'na 10-15 gün kala mıydı? Neydi o? Evet öyle bir şey. 10 Hatta gün videoda var da yani. anlatıyoruz. Burada bir sürü erkek besi kuzusu vardı. Sana dedim bunlar şimdi biter mi? Sen dedim bunlar zaten biter. Bir grup içerideydi, onlar satılmıştı. Evet. Satılmayanlar buradaydı. Yani aynı zamanda şunu demek istiyorum. Kurban için de seni arayabilirler. Tabii biz kurbanı yapıyoruz. Üzerine Evet. kurbanımız sürekli olur yani. Evet, şimdi bir iki Geçen ay sene biz kala. biraz fazla çattık da geçen sene bu sene belki o kadar yapmayacağım. Yani biraz zor oluyor bizim için. Bir tane tabii Köyün yalnızsın. içindeyiz. Ama o gün adam şey yapıyorum da o gün adam ayarlıyorum da gene de zor oluyor. Kurban işi zor. Aynı güne giriyor. Aynı saate giriyor. Evet. Bir tane- Sen bir de kendin kesmiyorsun değil mi? Canlı Yok. teslim ediyorsun. Canlı da teslim ediyoruz. Kesiyoruz. Kasabımız var geliyor. Evet. O imkanı da var. Kasap geliyor. Adak işini ne yapıyorsun? Adak yok bizde. Genelde biz adak yapmıyoruz. Ha. Bazen tek tük isteyenlere veriyoruz. Çok Ama samimi genelde olursun. adak yapmıyoruz yani. Yani burada nüfus az olduğu için yazın Avrupacılar geliyor. Ya atıyorum, benim takipçilerimden biri dedi ki Recep Bey bir tane koyun kes, parası ne, atıyorum 100 euro 150 euro 200 euro her neyse. Evet. Kes benim hayrıma dağıt. Evet. Sen de onu kesip dağıtabilir misin? Yani böyle Yani dağıtabiliriz de bizim burada o yaygın değil. Bizim burada adam kendisi gelir, adağını alır eğer vaat etmişse. Götürür keser de bizde az. Yani adak işi bizde az. Yani yok denilecek kadar az. Ama burada başka türlü adam keyfi kesiyor. Evet. Yiyor. O çok. Yazın gelirler. Daha gelmeden önce telefon açarlar. Bana kuzu ayır. Evet. Kurbanın dışında yani. evet. Çoluğu çocuğuyla kesip yiyor. Kasabı getiriyoruz, ona soyuyor. Yo ben kendim yaparım derse kendisi götürür. Aynen. Bazıları da yok. bazıları da belki der kasapta bize pirzolayı ayrı, Evet. kıymasını ayrı, kuşbaşını ayrı, kemiklerini ayrı kesin, poşetleyin. Evet. Derin donduracak koyun. Biz Onu da geldiğimizde. yapıyoruz. Evet. Tabii ona göre de fiyatlar değişir. Kasabasında Tabii, para tabii, veriyor. kasap satıp 1000 lira alıyor. Kasap ayrı parasını alıyor. Onları konuşursunuz. Evet arkadaşlar. Her bütçeye uygun da kurban bulunur sende. Kurban var evet. Kurban işi her bütçeye uygun oluyor. Evet. Sen de bir önceki videoda çektin. Bizim havludaki kurban biraz daha öbürüne göre eti azdı. Evet. O biraz daha fiyatı düşük. Onu isteyen de var. Evet tabii. Çok etli isteyen de var. Durumu iyi olmayanlar, adam 3-5 kuruş biriktirmiş, Evet, kurban alsın, kim çocukları onun bunun gözüne bakmasın, sofrasına gitmesin diye. Adam 3-5 kuruş biriktiriyor, durumunu da anlatıyor. Sen de durumunu anlıyorsun, veriyorsun. Zararına da olsa sen veriyorsun. Bazen oluyor. Olur, hepimiz de olur. Olacak. Yani bizde oluyor, biz yapıyoruz. Evet. Evet Recep abi, koyunlarını çektik, kuzularını çektik, kedilerini de çektik. Güzel de kedilerin var. Birileri de isterse seni o numaradan arayabilirler. Peki senden şöyle bir şey rica ediyorum. Başından geçen veya babanın başından ne bileyim bize bir hikaye değil de gerçek bir olay anlatabilir misin acaba? Yapayım halım. Elimden geleni yapayım yani. Eyvallah, teşekkür ederim. Çünkü öyle dediler, Evet. Recep güzel konuşur diye. Dedemle ilgili Evet. bir şey söyleyeceğim. Bir şey anlatacağım daha doğrusu. Dedem Hacı Arif Küçük Yıldız. Babamın babası yani. Evet. Biz ufakken o yedindeydik. Dedem cemaati severdi. Sürekli misafiri olurdu. Ama benim anlatmak istediğim bazı şeyler var orada. Kışları biz oraya ufakken gittiğimizde
İşte sene 70 civarında bu un toplayan Keskin'den gelen Makbere Gavan'da doğdu. Bu un toplayan yani Eşeklerle. hayırına toplayanlar. Yok, kendine topluyorlardı. Burada akşam dedemin evine gelirlerdi. Onları ben de biliyorum. Bir tabak böyle tencerenin kapağıyla Yok. biraz un verirlerdi. Biraz un ver, evet. Ama- Eşeğin üstünde de Hayırına verirlerdi. eşeğin üstünde de yerleri vardı, dökerlerdi. Terör diyor açı bilmiyorum da. Biz onlara gezgençi diyorduk. Gezgencim. Gezinti. 5-6 tane eşekle gelirlerdi. Biz de merak ederdik, giderdik onları seyretmeye. Dedemin hanımı da yani ninemiz de onlara pilav pişirirdi. Yemeğini verirdi, eşeklerini de dedemin ufak ahırı vardı, oraya koyarlardı. Kış günü böyle yerde kar var. Evet. Bunlar böyle biz merak ederdik. Yazında bu üzüm dönemi Ayaş'tan üzüm gelirdi buraya. Onlar da dedemin evine gelirdi at arabasıyla. Üzüm dolu, üzümün üstünü bir çadırla kapatmışlar. Biz tabii merak ediyoruz, üzümü tatmaya merak ediyoruz. Yani o zaman Evet. şartlar kısıtlı. Akşam olsa da biraz çalsak yesek yani. Ama- Üzüm çalacak. Evet ama tabii dedem onlar fırsat vermiyor. Onlar da gelirdi. Ayaş, bizim Ayaş'ı biliyorsun. Oradan üzüm gelirdi. O zaman çok meşhurdu üzümü yani. Şu Ankara yaş. Evet. Ha. Biz bunları gördük işte dedemgilde. Orayı merak ederdik, hep giderdik. Dedem de hayvanı severdi. Sürekli malı vardı. Böyle gelenleri de misafir ederdi. Bir dış oda deriz ona. Dış odası vardı. Orada ağırlardı bunları. Akşam da misafir işte gelmiş diye köyden insanlar toplanırdı aynı. Biz o cemaatleri dinlerdik. Hoşumuza giderdi. Kimi işte hayvandan bahseder. Kimi ineğinden bahseder. Kimi koyunundan, kuzusundan bahseder. Mahbet o zaman oydu. Genelde de hayvandan bahsederlerdi. Yani. Evet. Bizim burada dedemin evinde bir tane Kozanlı gelmişti. Bizim Kozanlı tabii Kürtçeyi bilmediği için. Akşam dedem gilde kalmış. Bunlar da hep Toklu'dan bahsetmişler. Toklu'nun da Kürtçe ismi Kavır'dır. Evet. Kavır. Bu adam gece burada kalmış, gündüz Kozanlı'ya gitmiş. Orada Kozanlılar toplamış. Kimin evinde kaldın? İşte Hacı Arif'in evinde kaldım. Ne var ne yok. Vallahi bilmiyorum ne var ne yok. Bir tane ölüsü var. İsmi Kavır'dır. Hep ondan bahsediyorlar. Aslında ölü yok. Bunlar hep ondan bahsedince bunlar demiş bu çok değerli bir insan. Bundan bahsediyorlar. Birisi demiş ismi ne? İsmi Kavır demiş yani. Evet. Demiş orada tabii onlardan bilen biri. Ya o Kavır o koyun Toklu demiş ya sen yanlış anlamışsın. Deme ya onlar Toklu'yu çok seviyor. 5 saat Toklu'dan bahsettiler. Allah. Evet. Bu olay da böyle bizim bu dedemin evinde geçmiş. Ondan sonra dedemin bizden önce biz onları görmedik de develeri varmış. Evet. Develer de babam gidermiş yani. Sen develeri görmedin mi? Gördüm ama gördüm dedemin bizim. develerini görmedim. Bizim köyde Topal Hüseyin vardı. İyi hatırlıyorum böyle bizim köyün ön tarafı zaten bizim köy biraz köyün dışında. Bizim ev köyün dışında. Orada Davadiş diye bir diken var. Onu yerler zaten. Böyle gözümün önünde sadece görüntü olarak baktım orada yayılıyorlar. Yani tabi ben varken yani benim aklım eriyor o develer varken. Evet. Yani tamam. deveyi ben de gördüm burada köyün dibinden geçerlerdi. Tamam işte. Biz gördük ama Sen de çok büyük değilsin benden. ben Aramız- 64 yaşındayım. Aramız 61 5-6 yıl. doğumluyum. Yani dedemin evindeki develeri görmedim. Varmış. Babam güdermiş. O zaman develerle sefere çıkarlarmış. Hatta bir seferinde babam bahsetmişti. Dedi biz yükümüzü yükledik gittik saray yönüne. Saray yönünde bir
orada konaklama yerleri varmış. Orada durduk. Biz sabah kalktık, yarım metreden fazla kar yağmış. Abo. Köylüler de hayvanları şeydeymiş, dağdaymış. Mapire hafşudu gotun. Evet. Oradaymış. Babam arkadaşları da varmış. Demiş bizim koyunları kurtarın. Hatta birinin 9 tane koyunu varmış bir kadını. Babama demiş sen benim koyunlarımı develerin üstüne at da getir. Ölmesinler yani. Evet. Kar çok imiş. Babam da gitmiş o dedemin kayınbabası var. O da varmış. Beraber gitmişler. Koyun tabi bazıları da ölmüş. Burada 600 koyun varmış. Babam da o kadının koyunlarını develerin üstüne bağlamış. İşte nasıl yapmışsa getirmiş. Hatta babama yün çorap vermişlerdir. Ne örme? Gore risini. Görerisini. Onu vermişlerdi, hediye etmişlerdi. Böyle bir olay da babam anlatırdı o zaman. Tabii kış günleri anlatırlardı bu şeyleri bize. Bizim aklımızda kalan her o gün için tabii çok şey var da şu an hatırlamak biraz zor. Bu köyde deve varmış yani. Biz yetişmedik de. İlla. Sonradan biz deveyi gördük. Her Bu köyde yukarı köylerden böyle bizim köyün aşağısından geçerdi. Meyeştir dediğin ama o zaman biz görmedik yani. Geçmeyin geçici 5 lira dükkanı. O zamanın Ara. Naklu teştir. nakliyesi nakliye kaç değiştir mi? işte buna. Bir düşüne sefer hatta sarayın yönü bir düşüne. Bir deve bir kile buğday alıyor. Ya. Ya. Güçlülerdi. Evet. O bir mujetin ona, icretin ona. Judo. Evet. Judo kışıdı birine karsa ganım da birine çıdı birine. Bir tutan etin ona vedari. Tıştı heyetin ona. Gayet dinamik. Tıştı ona bir vedari. Bafkem rahmetli anlatmıştı ki. İşte hala bu vagunda tabi insanı sonradan bura oluşmuş yani. 200 sene para 200-250 senedir. Bura daha önce işte. O genelde o develer için kalmışlar. O tikenli var ya tiken devesi de Emrin deve diş. deve diş. Evet. Onun için. Tamam acaba. Böyle yani anlatılacak çok şey var. Bugünlük Baban da koyunculuk yapardı. babam koyunculuk yapardı. Babam koyunu çok severdi. Dedeni de hatırlıyorsun. Tabii dedem Aynı o da koyunculuk. dedem malcılığı çok severdi. Babam sadece dedeme çekmişti. Kardeşlerin de içinde en çok seven benim babam. Kaç kardeşlerdi? 10 kardeşler. Maşallah. Evet. Kardeş, kız, Evet. erkek Evet. beraber. 7 erkek. 44 tane 11 kardeşler. 11. 11 kardeşler. Birini yanlış söyledik. 4 kız, 7 erkek. Babam en büyükleri. Ana. Evet, babam en büyükleri. Berni ben nahre. He. Babam Onlar malcılığı da çok seviliyor. çok severdi. Dedem gibiydi yani. Dedem çok severdi. İşlerinde çocukların en içinde en fazla da babam severdi koyunu. Yani malcılık dediğimiz koyunu ha. Koyunun dışında sevmiyordu. İğne, keçiyi sevmezdi. Onun işi koyundu yani. Bazı malcılar var. İneği hiç sevmezler. Bazıları da var hiç koyunu sevmezler. He tabii. Öyle doğru. Biri diyor koyun oldu mu diyor 10 kişinin olsa 10 kişinin de işi çıkar. Ölün olsa, cenazen olsa önce onu doyuracaksın, cenaze sonra kaldıracaksın. Koyun öyle. Ben o yüzden koyunu sevmiyorum diyor. İnek diyor sabah bir yem sağ, akşam bir yem sağ, bütün gün borsun. Onu da doğru söylüyorlar. Bez bu ne tari der ki, ne tari Evet. diyor ki fazla rutun, ne tari şinki, ne tari dört ki. Bez. Bez. Abo. Da bağlamış ki yani. Diyorum ya cenazen varsa önce koyun sonra cenaze. Bafke mesela mio küçük bilen adına kayıp. Ama ne kadar ne yiyorsun? Bizim yaylada da öyle çok yaptılar. He. Adamlar yumurtaya hasret kaldılar ya. Havuza girip onun dışkısını koyun yedi mi ölüyor. Ölüyor. Yani hoş kaba. Evet.
Ajna nadmak yapıyor yani. Az gerçi yani o sana amel Konya onu da sen sana elbirdim ama ajna nadmak yapıyor. Hanım et khazem ma peş kemavın no. Tavukları kapıya koymak istiyorsan onlara bir tel örgü yer yapacaksın. Onlar orada kalır. Kümesi de içeride olacak. Yok, Akşamları kendisi girsin içeriye. Gündüz de bir telli kapında olacak. Orada suyunu, yemini ver. Biraz da böyle otluk bir alansa biraz geniş bir alan. Çünkü onlar ayaklarıyla orayı hemen mahvediyorlar. Diyorum bont kanı. Çay, may. Orada yeşillik bile büyümez. Eğer kalabalık olurlarsa yerde biraz darsa. Çünkü ben bazen görüyorum. Bizde de vardı. Bizim o eski videolarımızdan takipçilerimin çoğu bilir. Biz tel çevirdik kümeslerin önünde. İçeride ördek vardı, kaz vardı, hindiler vardı, tavuk vardı. Dedik koyunlara doğru gelmesin. Aynı senin düşündüğün şey biz de yaptık. Havuzlara girmesin diye. O kocaman bir alan ya herhalde yarım dakikalık bir alanı çevirdik. Ayaklarıyla böyle tahta gibi yaptılar. Halbuki otluk alandı. Oyruk moyruk ceriydi de o. Yarım şuna merak. Ayaklarıyla hele kaz ördek onların ayaklarında da perde var ya aynı insanın ayakları gibi böyle bastı mı yapıştırıyor. Valla işte durumlar böyle. Böyle. Bulduk bu köye ilk ayak basar mıydı yoksa bulduk sonradan geldi. Bulduk geldiğinde bu köy kurulu muydu? Şimdi bulduk. Sadece bu köyün varisleri Sevkona Evet. Navehe satın efendim. El vermayı bulduğu mesela baba Ume Evet. Gündü Ume Gündü Kuse Evet. Doğru Sıma. Sıma. Evet. Yani Norveç burada yani. Tabi buldu topluluyor mu yani? Irkı nal vermaya yani. Evet. Mamane ve no tekemej no bixer buldu. Yani o tekin içindeki türbe bulduk mu? Yok. Ha. Değil. O bulduğu ait değil. Değil ondan önce. Niye oraya bulduk diyorlar? Türbe şimdi bu köyün ismi bulduk ya. Onu yani o çok erken herhalde. Onu tam tarihini bilmiyorum. Türbenin tarihi eski yani. Hatta orada tepede 40 Cariye. 40 gelinin türbeleri var. 40 tane. Çektim, hepsini çektim. Çektin mi? Drone'la da çektim, tam tepeye de çıktım. Evet. Türbenin üst tarafına. Evet, üst tarafında. Kızların orada mezarın oraya. Evet, mezarları var. Havlu çekmişler. Havlu çek, evet. Taşla. O havlunun içinde mi Evet. mezar? Evet, tırbi çelkeçki. Kaçko. Peki o kızlar niye öldürülmüş ya? Onu kimse bilmiyor. Onu bilmiyor. O eski yani öyle belki şeye göre de söylemişler de yani. Bir rivayete göre öyle de. Onu bilemeyiz yani onu tam bilen yok. Mesela türbe var. Türbe yeri belli damın içinde. Evet. Onu da bilmiyoruz yani. Ben bilmiyorum kendi şahsıma yani. Ama söylentiler var işte söylerler yani buraya. Peki bulduktan kalan akrabalar, su isimler, kabile var mı? Bulduk. Zaten köyün hepsini temsil ediyor. Zaten soyadlar sonradan geldi. Soyadlar önceden yoktu. Yani sen bile bulduğun soyundasın he? Tabii. Öyle mi? Yani böyle zaten 2-3 tane aşiret burada kalıyor. Akraba yani. Onlar da birbirinin akrabası. Kurmancı Perdün Malik Buklu, Malik Kole, Evet. Malik Bale. Böyle söylerler de hepsi de birbirinin akrabası. Yani aynı köylü yani. Bizim köy öyle değil ya. Bizim köy Mali Gorde yani Mali Omi Gorde. Onlar 300-350 nüfus mu artık hane mi diyorlar, kişi mi diyorlar. Onlar kalabalık. Onlardan sonra zaten ilk köye boğalar gelmiş bizim köye. İlk bizim köye ayak basan boğalarmış. İşte daha sonra bu Umu gelmiş. Umu'dan sonra da Ali Ahmet asıl köyümüzün ağası Ali Ahmet. Bak herhalde ağa değilmiş. Onu bilmiyorum. Hani Kartun'un babası ağa değildi. O zamanlar burayı
test eden, mesela Yeni Coba'yı test eden, keşfeden, orada konaklayan, daha sonra bu ağalık sistemi çıktığı zaman direkt Kartu Ağa oldu ya, bizimki de Hacı Ahmet, Avu diyoruz biz ona, Ali Ahmet. Daha sonra işte bu Ali Hacı Ahmet gelip ağa olunca bizim o köyün arazisini, işte o köyün ele geçirilmesi gereken toprakları o almış, o savunmuş. Ondan sonra bizim köye gelene. Bizim köyde 100 tane aile var. Burada da var. Yani birbiriyle akraba değil, sonradan Burada da kız var. vermeyle, almayla akraba oldular, o ayrı. Burada da var. Burada ilk gelen Bukliye mesela. Mesela biz Badılar bile baya bir geç vakitte gelmişiz. Çiçek Dağı'dan bu tarafa gelmişiz. Bizde de Çiçek Dağı'ndan gelenler var. Onlar okçu oluyor. Yani burada biz onlara çoğuna macir diyoruz da aslında macir değil. Öyle kullanıyorlar. Hatta bunu zaman zaman devlet de kullanıyor. Sonradan gelenlere macir Macir, deniyor. sonradan gelenlere macir diyorlar. Aslında bu köyün yerlisi yani bunlar da. Bize macir demiyorlar. Bize macir demiyorlar. Biz demek macirlerden önce gelmişiz. Size demiyorlar. No, biz macir değiliz. Bizde de bazı ailelere diyorlar da şimdi unutuldu demesinler. Zaten Ali Hacı Ahmet bizim bu 4 kardeş, Aslan Bodili, Ahmet Bodili, Hacı Khurus, Hacı Bodili, Hüsnü Bodili, bunları arkana alarak zaten o arazileri, o kavgaları, o dövüşleri, o tarlalar olsun, o mer'alar olsun, bunlarla zapt etmiş. Bir de ayrıca tabii ki diğer görevlileri, çobanları, artık elemanları diyelim. Ama peş bu 4 Badiliydi. Evet. O yüzden biz macir falan değil, biz baya erken geldik de, ama yani macir dediklerimizden erken geldik, ama bizler geldiğimizde bu köy kurulmuş. Köy vardı. Köyün ağası da var, köyün paşası da var. Bayağı bir köy kalabalıktı o zamanlar. Ama biz çok çabuk entegre olmuşuz. Çünkü ağanın yanında kalmışız ya. Direkt halk bizi orada kabul etmiş. Bizimki de öyle. Sevko, Zincirlikuyu. Burada da ilk gelen aile Mali Buklan Peraduni. Evet. Onlar da şimdi bir sürü soyadları var değişik yani. Kıranları var. İşte Yani bulduk, bu köyün ağası mıydı yoksa? şimdi bu köyün ağası bulduk diye bilmiyorum. İlk gelen Bukliye. İlk gelen Bukliye. O bulduğun tam şeyini bilmiyorum yani. Tam dibini bilmiyorum. Ama burada 4 tane aile var. İlk gelenler. Sonradan tabii gelen aileler var. Çok aile şu anda çok yani de. Ama ilk gelenler 3-4 aile. Ya ona bakarsın son zamanlarda zaten Suriyeli, Ondan önce. Suriyeliler geç geldi de. Yani. Ya ondan önce mesela şeyden gelenler var. Davut Ağrı. yok bizde Ağrılı yok. Ağrılar Yenicoba'ya geldi. Bizde Van'dan gelenler var. He. Van Yavaş'tan gelenler var. Bu Çiçek Dağı'ndan gelenler var. Kırşehir. Sonradan gelenler var yani aileler. Onlar da karıştı. Ama temel olarak Bukliye yani bu köyün yerlisi. Evet. İlk gelenlerden Bukliye, Koala, Bala, Male Bale. 3-4 tane aile hepsi akraba zaten birlikte gelmişler ama ilk gelen Buklu benim bildiğim yani. O da diğerlerini çağırmış. Evet. Derken burada Zaten yerleşim köy yerler de kurmuşlar. var işte. Daha önce aslında buradan önce Yenicoba'dalarmış. Bizim orada mezarlığımız var. Yenicoba'da. Yeni Coba'da Karagedik'ten gelme. Evet. Oradan gelmişler Yenicoba'ya. Oradan buraya gelmişler. Onlar Ömeranlı'ya da gitmişiz. onlar 4 köyde mi? Karagedik, Yeni Coba, Şerefli, Burunsuz. Evet, onlar Doğru mu? Kuşça. Kuşça zaten onlardan ayrılma. Evet. Kuşça da onlar. Kuşça sonradan çıkmış gitmiş. Yenicoba'lı onlar. Onlar da Yeni Cobal. Yani bizim yerleşim yerlerimiz var. Omaraj yerleşim yeri mi? Yine Omarat'ın. Ama Yani yerleşim yeri mi? Yenicoba. Recep abi, Evet.
Ağzına, yüreğine, diline sağlık. Teşekkür ederim. Elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalıştık. İşte büyüklerimiz bunlar yani. Yani biz çok da yaşlı insanlar değiliz. Tabii. Keşke o yaylalarda, mesela ben 12-13 yaşındaydım. Koyuna giderdim. Yaylada elektrik yok, su yok. Suyu at arabasıyla, o variller vardı. Varillerle, bidonlarla getiriyorlar. Elektrik de gaz lambaları. Gazı koyuyorsun içine, mazot, gaz. İşte fitilini açıyorsun, lambayı yakın. Hatta temizlerken de içine tükürürlerdi. Bezden o şişeyi temizlerlerdi. Ha, o kuşa, Biz de yetiştik. evet, evet, o kuşa soba, koşkor sobasıydı. Soba koşkor mekkak tıkanı. İşte Keşidik örneği. evet, keş tıkanı. Hemen buraya kauçedik. Ne abdim bir. Lova yayla ama avki bun şark odası bun, şark odaları. Akşamları herkesin bir şark odası vardı. Günde bir yerde. Ama bizim Şükür Yaylası kalabalık olduğu için ikiye bölünmüştü. Bir mahalle birbirleriyle otururlardı. Bir mahalle birbirleriyle. Bazen de böyle değiş tokuş olurdu. Buradan bir kısmı oraya giderdi. Oradan bir kısmı buraya gelirdi. Karşılık otururlardı. Ya biz çay pişirirdik, çay dağıtırdık. Böyle biz en aşağıda otururduk. Evet, biri konuşur. dinlerdik. Eğer içeride 10-12 kişi varsa biri konuşur, diğerleri dinleyecek. Evet. Şimdi ben Hasan amcamın sohbetine hiç rastlamadım. Hasan Badili. O da çok güzel konuşuyormuş diyor. Hasan Badili diyor, iki köyü birbirine kavga da yaptırır. Aynı anda 2 saatte birbirleriyle de barıştıracak kapasitede zeki bir insandı. Evet, öyle insan var tabii. Evet. Bir de Kuruti Mali Momra'ya derdik. Kuruti Mali Momra da benim çalıştığım çocuğun dayısı. Şevki Halil İbrahim. Ya adamlar bir konuşurdu. Adamlar bir konuşurdu. Ya Belkama diye bir yer, o Belgram mı diyorlar, Belgama mı diyorlar, İzmir'in bir ilçesiymiş. Şimdiki Avrupa'mız orasıymış. Gidip çalışıyor. Hep o tarafa. Yok işte Ali Hacı Ahmet 200-300 erkek toplum vermiş bunlara, demiş ki siz bunları yaya 3 ayda İstanbul'a varacaksınız. Buradan İstanbul'a bu kuzu gidene kadar Besiye geliyor. Evet. Yolda yayla Besiye. Tabii o da Bizimkiler de götürüyormuş. onun da arabası varmış. O da arabayla uzaktan uzağa, çünkü kendisi ağa ya. Hangi köye gitse o köyün ağası bunu karşılıyor. Tabii. Karşıdan da diyor işte bu bizim sürümüz, dikkat edin, göz kulak olun, onlar bizim çobanlarımız. Oradan arabayla gelip bunlara ekmek veriyor, işte yiyecek içecek veriyor, su veriyor. Öyle devam ettiriyorlarmış. Adamlar anlatırlardı. Nerede o büyükler? Evet. Oranların da şu an akli dengeleri kalmamış. Var bizim köyde birkaç tane var. Diyorum amca geleyim konuşalım, bunu bir arşivleyelim. Son kuşaksınız, sizden sonra bunları bize anlatacak kimse yok. Adam ağzını açıyor, bana bakıyor diyor. Ne yapacaksın? Ne diyeceğiz? Yani denge gitmiş yani. Gitmiş. Mezunum tabii. Biz bunları çok arayacağız. Yani. Daha onların yerine de biz gireceğiz. Bu sefer de Zaman hiç bu imkanı tunavu. ya var. Zamana onu anlatmıştık ki bu imkanı daim tunavu. Ne konuşurlardı ya, ne dinlerdik, ağzımızı açardık, adamın önünde çayı bitmiş, doldurması gereken bardak orada duruyor, biz unutmuşuz, ağzımızı açmışız, adamı dinliyoruz. Evet, tabii. Hemen bize dürterlerdi, la dayının çayını doldur, koşardık, bardağını alırdık, doldururduk, ağzımızı açar. O zamanki televizyonlar, filmler büyüklerimizdi, büyüklerin konuşmasıydı. Abla seni bir tanıyalım, telefon programı kapatalım. Kaçko okey? Kaçko okey tu? Tamam, ne yaptı? Çan kurket diyor para? Çocuk kaç tanesi? 3 tane. 3 tane. Kız erkek? Kaçık Loken. Lok Norveç. Yani. Kaçık Lok koyun. Pek kaç blok böyle Konya'na. Onlar ne iş yapıyor Konya'da? Ha, malim, öğretmen maşallah. İdici muallime, lavş muallime. O okutun çocuklarını, bravo. İli Norveççi muallime. Norveç'i. O da orada öğretmen. Norveç'te öğretmen. Maşallah, vallahi bravo.
De çocuklarına bir el salla. Gurbetçilerimize el sallayın. Avrupacılarımıza el Orbacın sallayın. ma pırın. Ben marka sirkin pırın. Öyle mi? Mari aşe do pırın. Konya khagil vurun. Ana. Tanel vedari. Ya da sen de bir el salla bakalım bir takipçilerimize. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Ekleyecek bir şey yok. Yani bugünlük böyle. Evet. Ekleyecek çok şey var ama yaza kalsın. Sen not et konuşacaklarını bir yere Yazık not et. olsun. Ben bir dahaki Bu sefere günlük geldiğimde bir dahaki sefere geldiğimde biz bunları İnşallah onu detaylı konuşacağız. evet. Vay benim şapkam nerede? Şapkamı giyeyim. Kamera karşısında şapkasız çıkmıyoruz. Yani bu bizim ona ne diyorlar? Abile mi diyorlar? Ona bir şey diyorlar şimdi unuttum. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Pırıl pırıl insanlarla tanıştık, konuştuk, muhabbet ettik. Kalpleri tertemiz insanlar. Şuradan da belli oluyor zaten 6-7 tane kediye bakıyorlar. Kedilere de çok güzel bakıyorlar. Kedilerin de zaten etlerinden, renklerinden belli oluyor bu. Buradan onlara çok çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Maşallah. Değerli zamanınızı aldık. Değerli zamanınızı harcadık. Teşekkür ederiz sana. Hakkınızı helal edin. Sağ ol. Arkadaşlar siz de artık hatamız varsa, kusurumuz varsa, yanlışımız varsa gerek tarihlerden, gerek eski anlatımlardan, gerek koyunlardan bahsetmemiz, İlahi hatalar olur yani. oradaki geçen aramızda geçen muhabbeti dinlediniz. Kafanızda takılan bir şeyler varsa bize yazın. Biz de ona göre size cevap veririz. Biz de ona göre size dönüş yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Haydi siz de bay bay yapın. Eyvallah. Görüşürüz. Bay bay.